Son yıllarda 10 Years Challenge diye bir furya patladı gitti. Yani 10 Years Challenge bizim bildiğimiz Türkçesiyle de 10 yıl değişimi. Yani 10 yıl içerisinde insanların değişimi. Bu furyaya katılanların sayısı şu ana kadar 200 milyon insanı geçmiş. Yani bundan 200 sene önce 200 milyon insan belki de dünyada yokken sırf bir akım uğruna bir haftada 200 milyon kişi katılıyor. Belki siz bu videoyu izlerken 200 milyon 300 olmuştur. Belki 500 olmuştur. Belki 1 milyar olmuştur. Hiçbir önemi yok. Size 10 Years Challenge nedir ne değildir bundan bahsedip ufakça değinip sonra sosyal medyada yapmamanız gereken şeyleri veya bu olaylar hakkında, yani bilinmek istemeyen, bilinmesi gereken olaylar hakkında bu videoda sizlere dilimin döndüğünce anlatacağım. 10 Years Challenge bizim dilimizde 10 yaş değişimi, 10 yılın meydan okuması. Öncelerde böyle birkaç kişiyken böyle ünlülerin katılmasıyla, siyasetçisi, temizlikçisi, doktoru, avukatlısı derken herkesin katılımıyla bir anda patladı gitti. Bir aralar ALS, Ice Bucket Challenge vardı, ALS hastalarına yönelik. Sonra Kiki dansları vardı falan. Ya sosyal medya üzerinde olan şeyler zaten insanların birbirlerini görmesiyle, özlenmesiyle, yapmasıyla birbirleri arasında böyle etkileşim halinde yükseliyor. Ama 10 Years Challenge bu furya biraz daha diğerlerinden farklı. Bu diğerlerine göre masum değil. Örneğin Ice Bucket Challenge ALS hastaları için yapılmışken Kiki dansı tam normal dans. Ama bunun için yani okuduklarım ve tahmin ettiklerim, bildiklerim üzerine konuşursam eğer diyorlar ki 10 yaş, yani işte Erdem Öztürk'ün 2019 ve 2009 yılları arasındaki değişimi, işte bilmem nenin 2020 ile 2010 arasındaki değişimi. Yani bir insanlar ne tarzda değişiyor, yıllarda nasıl değişiyor, nasıl kırışıklıklar ekleniyor gibi şeylerin bulunabilmesi için ortaya atıldı deniyor. Tabi bunun için Facebook yalanladı. Tabi Facebook yapsa da yalanlamak zorunda çünkü böyle bir şey yapamaz. Yani ben bu akım 1 Years Challenge olsaydı, 1 Years Challenge, 1 Years Challenge olsaydı, 1 yıllık değişim olsaydı yapardım. Ama 10 yaş önceki fotoğrafımı bulmak için üşeniyorum ya. 200 milyon insan katılmış derken, 200 milyon insan hiç üşenmedi mi ya? 10 yıl önceki fotoğraflarını bulmaya hiç üşenmedi mi? 10 yıl önceki fotoğraflar. 21 yaşındayım. Tamam, 11 yaşındaki fotoğrafımı bulurum belki. Belki bilgisayarda bulurum. Belki tabii bizim zamanımızda, yani çocukluğumda şeyler vardı. Böyle fotoğraflar falan, arşivler. Oradan belki bulurum da. Bu kadar insan üşenmeli mi ya? 10 yıl önce. 10 yıl önce teknoloji yoktu. Telefonlar yoktu. 10 yıl önce şeyler vardı, bu kapaklı telefonlar falan. Ben 10'lu yaşlarındayken öyleydi. Hiç üşenmediler. Şimdi sizlere kıyamet senaryosu anlatmayacağım. Fakat bildiğiniz üzere Facebook geçtiğimiz aylarda veya bu videoyu izlediğiniz zamana göre geçtiğimiz yıllarda mahkeme kararıyla bir para cezasına çarptı. Neden? Donald Trump'a siyasi olarak, yani seçimlerinde kullanması için datalarını sattı diye. Örneğin Amerika'daki Kaliforniya'da eyaletindeki işte 18-20 yaşındaki kızların işte yemek tercihleri bu falan. Bunların hepsini Facebook biliyor. Ve bu yüzden de diyorlar ki Facebook veya başka birileri bu 10 yıllık değişim fotoğraflarından nem alıyor. Tabii ki Facebook'ta çok büyük bir data var. Sizler Facebook için çalışıyorsunuz. Yani muhtemelen o 200 milyon kişinin en az 30 milyonu veya 20 milyonu 10 yıl önce Facebook'a fotoğraf atmışlardı. Varsayım yapıyorum. Şimdi Facebook zaten onları biliyor. Ama sizler 10 Years Challenge etiketiyle bu fotoğrafı paylaşınca direkt böyle ya, direkt şey oluyor. Hani benim 10 yıllık fotoğrafım bunlar, al kullan oluyor. Şimdi bir dava açma hakkı falan da doğmuyor size çünkü şartlar ve kurallarında Facebook'a paylaşılan şey Facebook'ta kalır. Yani Facebook'un datalarıyla paylaşıyoruz size ve Facebook bunu kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce Facebook'un bir şeyini okumuştum, şartını veya duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam şey diyordu orada. Facebook sizin fotoğrafınızı reklam amaçlı kullanabilir. Eğer Facebook'a yüklenen fotoğrafı reklam amaçlı kullanırsa bundan bir hak talep edemezsiniz. Çünkü Facebook'a yüklediğiniz fotoğraf Facebook'undur artık. Facebook yapıyor, Instagram yapmıyor mu? WhatsApp yapmıyor mu? Hepsi de aynı şirketin yalnız, fark ettin mi? Adam mesela Facebook'ta konumunu alıyor. Paylaştığını alıyor. Müzik paylaşıyorsan zevkini alıyor. İşte Instagram'da fotoğraflarını alıyor. WhatsApp'ta yazışmalarını alıyor. Mailini alıyor, numaranı alıyor, adını soyadını alıyor. Demografini alıyor, coğrafyanı alıyor, her şeyini alıyor. Adam bütün piyasaya hakim oldu. Şimdi illa ki Twitter, YouTube, işte ne bileyim Dailymotion izlesen bunlar da yapabiliyor mudur? Yapabiliyordur. Fakat
olay Facebook'un üzerine patlarsa yine şaşırmayın. Şimdi bu 10 Years Challenge hakkında birçok şey söyleniyor. Ya ben bu yazılan haberlerin birçoğunun tamamen haber sitelerine tıklanma amaçlı yazıldığını düşünenlerdenim. Tabii ki haklı olan durumları da var. Yani şöyle düşünelim. 10 Years Challenge paylaştınız. Evet, siz 22 yaşındasınız ve İstanbul'da oturuyorsunuz. Ve 22 yaşında başka bir insanımız, ikisi de erkek. 22 yaşında İstanbul'da oturan ve 22 yaşında Hakkari'de oturan, biri doğu biri batı tarafında oturan iki insan düşünün. Şimdi Facebook diyecek ki veya başka birisi, başka bir tez yazan, başka bir analitik şirketi diyecek ki evet, Türkiye'de 22 yaşında İstanbul'da bu kadar tip değişimi yaşanırken Hakkari'de bu kadar yaşanıyor. Yani yaşlılık, hayat kıstasları vesaire. Bunu yapabilirler mi? Yaparlar. Yani çok büyük dataya sahip adamlar. Yani sizin yaşınızı, oturduğunuz yeri, ne yaptığınızı, kimle mesajlaştığınızı, ne tür zevkleri olduğunu... Ya yalan olmasın, geçen gün, tabii bunlar normal şeyler, hani bilmediğimden konuşmuyorum veya çok şaşırdım demiyorum, bildiğim için konuşuyorum. Geçen gün Facebook zincirine gittim. Instagram'ı açtım abi. Hikayelere geliyorum. Instagram hikayelerde araya reklam atıyor ya, 2 tanesinden birini. Tak, o Facebook zincirinin reklamı. İşte şu burger şu kadar liraya düştü. Hemen satın al. Şimdi beni normalde o konum bazlı reklamı şöyle gösteriyor muhtemelen. Yanından geçtiğim zaman biliyor ya orada olduğumu. İşte şuradan şu konumdaki şu yastaki insanlara bildir. Ben zaten almışım. Ya bir de işin ilginç tarafı, aldığım şeyi karşıma çıkarttı. Hani çok komik. Bu şey demiyorum, hani diyorlar ya, kameramızı kontrol ediyorlar. İşte kamerada eğer atıyorum fotoğraf makinesi görüyorsa fotoğraf makinesi reklamı çıkartıyor falan. Kamerayı bilmiyorum da sesimizi kontrol ettiğine dair bir şüphem var. Çünkü adamlar şey yapıyor. Gerçekten denedim. Gerçekten. Organik gübre. Bakın, organik gübre. Benim organik gübreyle ne işim olur? İstanbul'da oturuyorum. Üniversite okuyorum. 21 yaşındayım. Hayatımda 3-4 defa gübre veren şeyler görmüşümdür. Hayvanlar. Ve benim gübreyle işim olmaz. Tezek yakmam veya satmam. Yani zaten İstanbul'da yaşıyorum. İşim olmaz. 4-5 defa telefonum kapalıyken, standby konumundayken organik gübre alsam ne olur, organik gübre ne kadar, organik gübre şudur, organik gübre budur falan diye konuştum. Ve karşıma organik gübre reklamı çıktı. Niye? Yani benim karşıma organik gübre çıkma ihtimali yok. Yok. Belki şu an açayım, belki şu an bile çıkıyormuş. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle akımlara lütfen dikkat edin. Zaten paylaştıklarınıza, yaptıklarınıza dikkat etmenizi istiyorum ben. Büyük bir data var ve bu data sizlerden verilerinizi alıyor. Tabii ki de bu reklam verenler için normal bir şey. Örneğin ben kendi sitemde Google reklamları yayınlıyorum. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorum veya şu an izlediğiniz YouTube videosunda reklam çıkacak ki ben para kazanabileyim veya herhangi bir YouTuber. Ben kazanıyorum demiyorum, kazanabileyim çünkü ben kazanmıyorum. Bu reklamları görebilmeniz için bu verilere, yani sizin kaç yaşında olduğunuz, erkek mi kız mı olduğunuz, işte ne tür şampuan kullandığınız veya ne tür yiyecekler yediğiniz, ne tür abur cuburlar veya ne tür fast foodlar yediğinizi bilmesi gerekiyor ki bu adamların sizlere ona göre reklam çıkartın, ona göre reklam verenleri ve reklamı yayınlanmasına izin veren yayıncıları, yani beni ve diğer kişileri tatmin etsin para olarak. Ama yaparken bazı şeylere dikkat edin. Şu anda sizlere sosyal medyada yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken birkaç şeyden bahsedip videoyu bitireceğim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Facebook, Instagram, Twitter, bilmem ne. Tabii ben bunu yaklaşık 3 yıldır söylüyorum. 3 yılda güvenlik sistemleri değişti. Fakat hani nasıl diyeyim ben size? Bir şey olduğu zaman annenizin kızlık soyadını sorarlar ya. Annenizin kızlık soyadı nedir? Sizin annenizin kızlık soyadını taşıyan kim var akrabanız? Dayınız. Örneğin siz, dayınız veya dayınızın oğlu veya kızı, kuzeniniz. Örneğin, dayımın oğlu Ali ile birlikteyim. Sizin soyadınız Öztürk, Ali'nin soyadı Veli. Şimdi ben Erdem Öztürk olarak Ali ile geziyorsam ve soy isminin Veli olduğu millet tarafından görünüyorsa benim anne kızlık soyadım Veli'dir. Yani anne kızlık soyadı şu anda sistemler tarafından güvenlik olarak kullanılsa da aslında herkes tarafından bilinebilecek kadar kolaylıkta. Eğer birinin dayısını biliyorsanız o kişinin anne kızlık soyadını biliyorsunuz demektir. Yani önceden sadece güvenlik sistemi olarak anne kızlık soyadı soruluyordu. Yani erkek bir kişinin hesap bilgilerine ulaşmak istiyorsanız banka nezdinde konuşuyorum.
İşte bilgilerini biliyorsunuz ve anne kızlık soyadını bildiğiniz ve hesap bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu kadar basitti. Lütfen dayınızın oğlu veya anne kızlık soyadını taşıyabilecek herhangi biriyle sosyal medyada en azından irtibatta bulunmayın veya paylaşmayın. Dayım Ali ile birlikteyim bugün. Ha, soyadı ne Veli? Evet, bu çocuğun annesinin soyadı Veli. Olmaz. Arkadaşlar, sosyal medyada tanıdığınız arkadaşlarınız sosyal medyadadır. Veya herhangi bir gerçekten tanıdığınız kişi olsun ya. Eğer siyasi, sosyal, maddi veya herhangi bir şey moralinizi bozuyorsa, yani karşı siyasi görüşte bir tanıdığınız da olsak veya paranız yok ve böyle zengin davranıyorlarsa veya çok zenginsiniz ya, fakir görmek istemiyorsanız engelleyin. Arkadaşlar, sosyal medyada görmek istemediğiniz kişi engelleyin. Boşu boşuna triplere girmeyin. Sonuç itibariyle kimse bu platformda sizi mutlu etmek için bulunmuyor. Herkes bir birey. Ve son zamanlarda böyle bir değişik oldu ya sosyal medya kullanıcıları. Bir farklı oldu. Yani farklı dediğim kötü anlamda konuşuyorum, yanlış anlamayın. Yani kötüye doğru gidiliyor böyle sosyal medya kullanımı. Argo, küfür, zaten her zaman söylenen şeyler. Argo, küfür, dini mezheplerle dalga geçmek gibi şeyler yapmayın. Gençler arasında gençler arasında popüler olan bir şey oldu, böyle acayip küfürlü konuşuyorlar. Normal hayatınızda küfürlü konuşun. Normal hayatınızda istiyorsanız yani dinsiz olun. Ama lütfen saygılı olun. Lütfen. Tanımadığınız bir kişiye karşı özellikle saygılı olun. İnsanlar böyle o kadar iğrençleştiler ki tanımadığı kişinin anasına bacısına küfür ediyorlar. Tanımadığı kişiler hakkında yargılıyorlar. Kimseyi yargılama hakkınız yok arkadaşlar. Burası sosyal medya. Ve ülkemizde şu an olmasa da sosyal medya kanunları adam akıllı geldiği zaman şu anda olanlar olmayacak. Eğer şu anda böyle zorba olarak kullandığımız kişilerdenseniz son günlerinizde inşallah deyip diğer maddeye geçiyorum. Bunu da çok kez insanlara ve tanıdıklarıma söylüyorum. Başkalarının yiyemeyeceği yiyecekleri paylaşmayın lütfen. Yani örneğin Tayland'a gittiniz. Tayland ucuz diye söylüyorum. Tayland'da Türk lirasıyla 5 Türk lirası olan, yani herkesin alabileceği potansiyelde bir şey diyelim. 5 lira demeyin, 1 lira diyelim ya. Ve bedava diyelim. Bedava yediğiniz bir şey, yiyeceği dahi paylaşmayın. Çünkü onu yiyemeyecekler var. Ya tabi sizin hala kızınız yiyebilir, amcaoğlunuz yiyebilir ama paylaştıklarınız herkese açıksa, sizin tanımadığınız bir insan dahi görebilir ve tanımadığınız bir insanın canını çektirebilirsiniz. Ya sosyal medya o kadar büyüdü ki Serkan. Tanımadığın insanın karşısına çıkabiliyorsun, paylaştıkların çıkabiliyor. Önceden sosyal medyadan insanlar korkarmış. 2000'li yıllarda hele derlermiş ki lan 2000'li yıllarda elektrikler gidecek, internet kesilecek, bilmem ne olacak. Bilmiyorsun değil mi? Ben de bilmiyorum. Bunu da çok kez söylerler. Tatile çıkmadan önce bunu yapın, tatildeyken bunu yapın falan diye. Tatile çıktığınız zaman tatildeyken, yani tatil içindeyken, tam o raddedeyken fotoğraf paylaşmayın. Yani eve döndüğünüzde paylaşın, tatildeymiş gibi. Kimse sizin o anda tatilde olduğunuzu öğrenmek zorunda değil ki. Az önce dedim ya hani dayınızın soy ismini kimse bilmesin diye. Yine bu şekilde sizi tanıyan ve sizi sevmeyen ve evinizde gözü olan, geçen günlerde Orkun'un telefonu çalınmış, biliyorsundur belki, bilmiyorum da. Orkun diyor arkadaşlarım diyor ofisteydi diyor. Tamam mı? Bir baktım kameradan diyor. Telefonumda diyor, işte stüdyomda diyor, kullanmadığım telefonlar var diyor. Kullanmadığım telefonlar dediğim muhtemelen benim şu ana kadar kazanamadığım para kadar değerinde. Arkadaşlarım diyor telefonlarımı çalmış falan. Yani bu şekilde tanıdıkları tarafından da takip edilip evet bu evinde değil deyip evinize girebilir. Dikkatli olun. İlla tatildeyken yani şöyle tatile çıktığınız zaman evet birinci gün bunları yaptım işte havuz, ikinci gün bunları yedim diye kimse sizi orada tutmuyor arkadaşlar. Kimse. Her çektiğiniz fotoğrafı paylaşacaksınız diye bir şey yok. İleride silmek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin sevgilinizle olan fotoğraflar. Yani bu o kadar komik ki. Allah'ıma şükür olsun bu zamana kadar ona düşmedim ama o kadar komik ki adam veya kız veya erkek veya her neyse her hafta mesela fotoğraf var yok, var yok, var yok, var yok. Siliyor paylaşıyor. Buna Instagram ve bir özellik getirdi Instagram. Arşivleme. Sevgililer ayrılınca arşivliyor acı. Sonra barışıyorlar ya, arşivden çıkarıyorlar. İnternette gördüğünüz insanlar sizlerle konuşmak zorunda değil. Şundan bahsediyorum.
Örneğin bana bir mesaj attıysanız ben o mesajı cevaplamak zorunda değilim. Veya ben birine mesaj attıysam biliyorum ki o mesajı cevaplamak zorunda değil o karşı taraf. Yani internet rajonu bu. Yani birisi bana mesaj... Mesela siz bana mesaj atıyorsanız sizin gibi 15 kişi daha atıyor. Ve 100 kişi, 1000 kişi. Yani benim mesaj kutum dolu değil. Ama öyle insanlar var gerçekten. 10.000 tane mesajı var adamın. Hangi birine cevap versin ya? Ya birine mesaj attığınız zaman lütfen şeyleri gördüm ben. Adam mesajına cevap gelmiyor diye trip atıyor abi. Lan adam görmemiş ki cevap versin. Ve son olarak internetin en büyük şeyi fake hesap. Lütfen ne fake hesap açıp birilerini kandırın ne de fake hesaba kanın. Ben açmadım oğlum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu saatlerce konuşurum ama inanın hem boğazım ağrıyor hem de bunları bilmeniz yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.